Bugün Bakırköylülerin çok bildiği bir mekana gidiyoruz. Burası Baruthane, Ataköy'de bir mekan. Bakırköylüler şöyle bilir, genelde sahil yolunun kesiştiği yolda 1980-90'larda burada ilginç o taverna kültürünün olduğu dönemlerde e, önemli bir eğlence mekanının bir parçasıydı burası. Daha sonra Millet Bahçesi'ne döndü. Daha yan taraflarında daha binalar yokken Ataköy'ün bir nefes alma noktasıydı. Fakat burası hep eski formatıyla hep duruyordu. Bu yaklaşık 2 ay evvel yenilendi. İBB Miras tarafından yenilenen bir yer. Ben içeriği beğendim açık söylemek gerekirse. İçerisi tarihi dokuya göre çok hoş yapılmış. Birçok mekan kazandırılmış. Sol tarafta müze tarafı var. O kapalı. Daha sonra biraz daha denedim. Biraz daha ileride yaklaşık olarak galiba 60-65 kişilik bir sahne var şu an ön tarafta gözüken. Burası Belturu tarafından işletilen bir kafeterya. Her şey çok iyi ama 2 tane eksisi var. Yani onu da belirtmek isterim. Bir tanesi karşı taraftan buraya geçerken yol çok, sahil yolu çok kalabalık. Üst geçit yok, yapılmış ama çökmüş galiba bir parçası. Bir orası var. Mekanda böyle güzel şeyler de var tabii. Ambiyans yaratan heykeller vesaire de var. Sol taraftaki gördüğünüz yer sahne. Orası kapalıydı son baktığımda. Karşı taraf işte 1980-90'larda kullanılan taverna tarafıydı. Burada hatta galiba bildiğim hatırladığım kadarıyla problemli bir geçmişi vardı. Yani yanmıştı orası. Böyle bir şeydi. Orası hala restorasyon aşamasında. Alana şöyle biraz dolaşınca alan muhteşem güzel tekrar restore edilmiş gözüküyor. Ortasındaki yapı yoktu. O da çok hoş olmuş. İkinci mesela burada gördüğüm şey ufak kahvenin 50 lira olmasıydı. Tabii bu videoyu ben 2024 Mart ayında çekiyorum. Mart'tan sonra fiyat ne olur ama minimum kahvenin yani şeylerle kahve zincirleriyle aynı fiyatta olması biraz rahatsız edici çünkü kullananların çoğu da öğrenci buraları. Buradaki mekandan gördüğünüz gibi aslında öğrenciler kahve termos ve mamakla içeri girebiliyor. Ama kahveyle giremiyor. Bir oradan aldığı kahveyi. Burası çok güzel bir kütüphane olmuş. Kütüphanede tabii ben dışarıdan ses ekledim. Bu ortamda böyle konuşmadım açık söylemek gerekirse. Oradaki arkadaşların rahatsız etmemek babında. O nedenden dolayı da lütfen eleştirmeyin. Ama kütüphane tarafını beğendim. Elime attığım 2 kitap vardı. Birisi Cem Yılmaz'ın, diğeri de Can Yılmaz'ın. Yani bu aslında kitaplarda bir şey olmadığını gösteriyor. Kitap seçiminde bir kriter olmadığını gösteriyor. Sağ taraf güzel, sol taraf yine bir toplantı gibi organize edilmiş. Şimdi biraz Beltur'un kafesinin üzerine gidelim. Şu an gördüğünüz fiyat listeleri. O sadece Beltur'un fiyatlandırma politikasına karşı bir şey. Mesela bir kahve bence cheesecake'de aynı olmaması lazım. Cheesecake'de 3 katı bir fiyat farkı olması lazım. Yani 3 kat ucuz olması gerekiyor. Burada küçük kahve 50 lira şu an. 1 litre kahve o da 200 mililitre civarında. Burası gerçekten çok hoş bir ortam olmuş. Özellikle kullanılan ağaçın kokusunu hafif böyle yağmurlu bir havada tam veriyor. Çok uzun süredir koklamadım böyle bir kokuydu. Sanki böyle ağacı ekstradan bir koku verilmiş gibi duruyor ama bence çok hoş olmuş. Yani şu alanda böyle bir 4 kere turladığınızda üste çıkarken size o kokunun verdiği bir farklı bir ambiyans var. Onun için beğendim de yani öyle bir yapıyı. Yukarıya çıkarken tabii ufak bir tekrar bir baruthane turu yapıyoruz. Bu baruthane turu da yani mekanı ilk gelenler için çok daha hoş oluyor. Yukarıya çıktığınızda yani görüyorsunuz sağ tarafta
bir mekanın yaklaşık 8-10 tane masası var. Bir de 30 lira eğimli bir e, dinlenme mekanı var, ortam mekanı var. Buraya matsız girilmez ama bir mat olsaydı açık söylemek gerekirse oturulabilir. Çok da hoş böyle 30 dereceyle denizi çok rahat görebileceğiniz bir mekan. Tabii ben insanları fazla çekmemek babında burada biraz açıyı farklılaştırmaya çalışıyorum. Rahatsızlık vermeyeyim diye. Yine aynı taverna eski. Orası hala düzenli. Orası çok büyük bir mekan. İşte güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bitki seçimleri bile yani seçimler de orada hoş olmuş. Bence gerçekten İstanbul'a kazandırılan bir nokta. Ben daha evvel Millet Bahçesi'nin burasına geldiğimde hep burası yıkık döküktü. Şu an gerçekten e, yani güzel bir sıfırlanmış, yenilenmiş. Ya buranın tarihine baktığınızda 1710-1720 civarında İstanbul içindeki baruthanelerde alternatif baruthane olarak geliştirilmiş. Orada çok patlama oluyormuş herhalde tahminen. Üretim tekniğinden kaynaklanan bir patlama var. Otomatikman buraya getirmişler. Onun için duvarlar gördüğünüz gibi destekli. Böyle bir yapı yapılmış. Tabii benim çocukluğumdan itibaren ben doğma büyüme Bakırköylüyüm, böyle şey çok fazla bir ses vesaire. Tabii burası atıl durumdaydı. Duyulmadı. Müzede bir deneme varmış. Bunun için yeni bir şeyden dolayı kapalıydı. Dışarıya çıktığımızda yani baruthanenin dışına çıkınca da o denizin verdiği, o ortamın verdiği bir ferahlık var. Bütün Bakırköylülerin aslında dinlendiği güzel bir yer. Burası genelde biraz daha güneşli olduğunda, biraz daha e, hava sıcak olduğunda gerçekten çok dolu oluyor. Güzel bir mekan. Bravo. Yani 10 üzerinden 100 verdim mekana. Yeni videolarda görüşmek üzere.